Kübra diye bir dizi başladı. Netflix'te yayına girdi. 8 bölümlük bir dizi. Allah benimle konuşuyor. Enteresan bir konusu var. Allah işini gücünü bıraktı. Olacakları bir tek sana söyledi. Sizi böyle yoğun okumalara itecek türde bir hikaye. Özellikle bu kanalda, özellikle son yıllarda ele aldığım insanlığın geleceğine dair bazı kavramları dramatize ederek aktarmışlar. İşte bu videoda hem o diziden hem de ele aldığı kavramlardan söz etmek istiyorum ama tabii biraz dikkatli olmam gerekiyor çünkü çok ağır spoiler riski taşıyan bir hikaye. Spoilers. O yüzden videonun bu ilk kısmında ifadelerimi çok dikkatlice seçeceğim. Henüz izlemeyenlerin sürpriz keyfini kaçırmamak için. Videonun ikinci yarısında ise uyarılarımı bir kez daha yaptıktan sonra 8. ve son bölümde dahil olmak üzere ilk sezonun tümünü izlemiş olduğunuzu varsayarak konuşacağım. Öyle mi? Aynen öyle. Dizinin künyesine baktığımızda Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu gibi oyuncuları görüyoruz. Yönetmen koltuğunda da Durul Taylan ve Yağmur Taylan ikilisi var. Yani Taylan kardeşler. Barış Özcan'la 111 Hz podcast'inin son bölümünde onları konuk ettim ve çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Dileyenler bu videodan sonra onu da dinleyebilirler. Dizinin yazarları arasında Afşin Kum var. Çünkü onun yazdığı aynı adlı romandan uyarlanmış bu dizi. Hatırlarsanız sevgili Afşin'in bir önceki romanı da bir dizi olmuştu. Sıcak Kafa ve onu da analiz etmiştim burada. Abone olanlar o dizi hakkındaki yorumlarımı hatırlayacaktır. Distopik bilim kurgu gibi Türk edebiyatında pek de fazla iyi örneğine rastlayamadığımız türde eserler yazmaya devam ediyor. Sıcak Kafa'yı yazdığında henüz dünyada işte Covid gibi, pandemi gibi bir gündem yoktu. Kübra'yı yazdığında da henüz konusu bu kadar gündemde değildi. Dıt'ın anlamını videonun sonuna doğru anlayacaksınız. İnsanlığın sosyo-kültürel geleceğini etkileyecek önemli gelişmeleri önceden fark edip bunları yerel hikayelere dönüştürme konusunda giderek ustalaşan bir kalem kendisi. Peki iyi güzel de dizinin konusu ne diyeceksiniz? Herkese açık olarak duyurulan sinopsiste şunlar yazılmış. İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan Gökhan, oto tamircide çalışan, dürüst ve çalışkan bir gençtir. Nişanlısıyla evlenmek ve hayatını düzene koymak en büyük hayalidir. Gökhan'ın sıradan hayatı, parçası olduğu sanal arkadaşlık grubundan Kübra isimli bir hesaptan gelmeye başlayan mesajlarla alt üst olur. Kübra, ona kimsenin bilmediği, beklenmedik olaylar hakkında bir takım bilgi ve uyarılar vermektedir. Bu mesajlaşma zamanla Gökhan'ı hiç beklemediği bir yola götürür. Bu yolculukta Gökhan'ın destekçileri kadar düşmanları da olacaktır. Şimdi açık söyleyeyim, sadece bu kadarlık bir bilgiyle izleme kararı verebilmek biraz zor olabilir. İşte neydi? Bir varmış bir yokmuş. Gökhan diye Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı bir karakter varmış. Efendim oto tamircide çalışıyormuş ve cep telefonunda yüklü sanal arkadaşlık grubundan Kübra isimli hiç tanımadığı bir hesapla yazışmaya başlamış. Alice harikalar diyarına gitmek üzere bir kuyudan düşmeye başlamış demek gibi bir şey bu. Dizinin jeneriğini gördüğünüzde bundan biraz daha fazlasına dair bazı işaretler olabileceğini de fark ediyorsunuz. Mesela şu kelime oyunlarına bir bakın. Kübra, Ekber, Kibir, Kebir, Kabir, Kubra. Ne anlama geliyor bu anahtar kelimeler? Hepsinde de K, B ve R sessiz harflerinin olması dışında nasıl bir ortak özelliği var bu kavramların? Jeneriği biraz geriye sardığımızda baş karakterimizin ağzından çok derin bir soru geliyor. Neden hiçbir şey yerine bir şeyler var? Neden hiçbir şey yerine bir şeyler var? Varlık ve yokluk, bilinç ve inanç, yaratıcı ve yaratık arasındaki ilişkiler üzerine felsefi bir alt metni var bu hikayenin. Bilinç sahibi olmanın ve dolayısıyla her şeyde bir anlam aramanın, anlam arayışının sonuçlarını kurcalıyor. Artık neredeyse hepimizde olan o seçilmişlik duygusunu sorguluyor. Sosyal medya çağında gerçekten de hepimiz o hale gelmedik mi? Bulduğumuz verileri, bilgi kırıntıları arasındaki örüntüleri keşfedip o büyük resimleri gören o az sayıdaki seçilmişler arasına girmeye çalışmıyor muyuz? Hepimiz kendimizi farklı hissetmek istemiyor muyuz? Evet, şimdi tam olarak burada duralım. Kübra'dan gelen ilk mesaj. Sen farklısın. Bu ne Gökhan? Bu kim? Videonun bundan sonraki kısmında spoiler kaygısı taşımadan konuşacağım. Dizinin ilk sezonunun tamamını ve özellikle de son 8. bölümünü izlediğinizi varsayarak anlatmaya devam edeceğim. Spoiler kaygısı taşıyanlar videonun bu noktasında durdurup ayrılabilir, sonra geri dönebilir. Beklemeye başladım. Ayrılıyor musunuz?
Biraz daha bekleyeyim. Hatta şöyle ekrana kocaman bir uyarı yazısı da vereyim. Sen farklısın. Kübra'dan Gökhan'a gelen ilk mesaj. Dışarıdan bakınca işte Kübra diye bir kız Gökhan'a DM'den yürüyor falan diye düşünebiliriz. Zaten kız arkadaşı da bundan şüpheleniyor başlangıçta. Sor o zaman derdi neymiş madem tanımıyorsun. Ancak tabii hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Gökhan'ın geçmişine dair ipuçlarını öğrendikçe onun davranışlarını başka bir şekilde yorumlamaya başlıyoruz. Mesela Kübra ile yazışırken kullandığı takma isme bir bakın. Semavi, göksel, göklerle ilgili. Oto tamircisindeki arkadaş çevresinin sohbetlerini dinlediğimizde ise eski yaşantısının çok daha seküler olduğunu görüyoruz. Askerde yaşadığı travmatik bir olay sonrasında hayatı ve varoluşu sorgulamaya başlamış. Düşünsenize, hayatının baharında gencecik bir asker. Bir hafta sonra terhis olacak. Memleketine dönüp evlenmeyi, bir iş bulmayı, bir yuva kurmayı hayal ederken bir anda yok oluyor. İşte böylesine travmatik bir deneyime tanık olan Gökhan, yokluğu ve varlığı sorgulamaya başlıyor. Sıradan bir Gökhanken seçilmiş bir semaviye dönüşüyor Kübra sayesinde. Hikayenin bundan sonraki kısmında Kübra adlı bu gizemli varlıkla yazışmalarına tanık oluyoruz. Kübra bilgi sahibi. Onu ve çevresindekileri en ince ayrıntısına kadar tanıyor. Sanki her şeyi görüyor. Görmekle kalmıyor. Bazı şeyleri önceden biliyor. Tüm bu deneyimler Gökhan'ın anlam arayışında kader gibi, kaza gibi bir takım deterministik kavramları sorgulamasına yol açıyor. Bir çeşit epifani, bir uyanış yaşıyor. Aniden bir şeylerin anlamını ve özünü derinlemesine kavradığını zannediyor. Karakterdeki bu dönüşümü daha iyi gösterebilmek için yönetmenler bir kulübeyi kullanmayı seçmişler. Gökhan sık sık o kulübeye gidip bir ateşin karşısında diz çöküp düşünmeye, sorgulamaya başlıyor. Ben bu sahneyi ilk izlediğimde aklıma tabii ki Platon'un mağara alegorisi gelmişti. Bu antik Yunan filozofuna göre bazı insanlar karanlık bir mağaraya zincirlenmiş gibidir. Doğduklarından beri sadece nesnelerin gölgelerini, yansımalarını görürler ve bunları kendi gerçeklikleri olarak algılarlar. Ama nihayet günün birinde bu insanlardan biri zincirlerinden kurtulup mağaranın dışına çıkar. Orada ateşin değil de onun da kaynağı olan güneşin ışığıyla aydınlanmış yeni bir gerçeklikle tanışır. Hakikatin kendisiyle. Dizinin ilerleyen bölümlerinde kurulan derneğin sloganına baktığımızda bu benzetmedeki zincirlere bir gönderme olduğunu fark edebiliyoruz. Tabii burada mağara yerine bir kulübe kullanılmış. Ben Yönetmen Kardeşlere podcast'te kulübeyle mağara alegorisi arasında bir ilişki var mı diye sordum. Ve onlar da bunun bilinçli bir tercih olduğunu söylediler. İstanbul'da bir mağara kullanmak çok gerçekçi olmayacağından Gökhan'ın kendisiyle, düşünceleriyle baş başa kalabileceği bir kulübe şeklinde mekanı tasarlamışlar. Fakat Kübra cep telefonu vasıtasıyla oraya da girebiliyor. Ve bir anlamda dinler tarihinde rastladığımız o mağarada gelen inen vahiylere ya da ateş ağacıyla yapılan konuşmalara benzer bir tablo ortaya çıkıyor. İşte Gökhan'ın yaşadığı uyanış da yine o kulübede gerçekleşiyor ve bir yerlerde kapısını açtığında içeriye yeni doğmakta olan güneşin ilk ışıkları doluyor. Buraya kadar her şey iyi, her şey güzel. Aynı anda hikayeyi destekleyen hem böyle felsefi hem dini motiflerle bezenmiş durumda. Fakat sezonun son bölümünü, 8. bölümü seyrettikten sonra izleyiciler olarak bizler daha başka bir uyanış yaşıyoruz. Ve o ana kadar gördüğümüz her şey yeniden doğmuş gibi oluyor. Yeni bir anlam kazanıyor. Sanki kulübenin dışına çıktıktan sonra onun da dışına çıkmışız gibi. Kulübemizin etrafına bir katman daha örüyoruz. Son bölümü izledikten sonra bu kısımları tekrar görünce verilen ipuçları daha bir netlik kazanıyor. O yüzden şimdi bir kez daha uyarıyorum. Videonun bundan sonraki kısımlarında 8. bölümü de izlediğinizi düşünerek konuşacağım. Evet, 8. bölümde Kübra adlı bu gizemli varlığın ne olduğunu öğreniyoruz. Kübra.
Kübra'yı biz yarattık. Silikon Vadisi'nden gelen ve bir teknoloji startup'ı kurmuş olan bu gençler klasik bir patronun karşısında geliştirdikleri o inovatif ürünün bir sunumunu yapmaktalar. Endüstri çağı bitti, artık bilgi çağındayız ve bu çağın petrolü bilgidir diyorlar. Patron da geliştirdikleri ürünün adını merak ediyor, soruyor. Peki Berk kardeş, neydi bunun adı? Knowledge Unit Based Reasoning Automation. Ha, Kübra. Evet, Kubra ya da patronun algıladığı biçimiyle Kübra, bir yapay zeka. Yani Gökhan en başından beri göklerden bir haber almıyormuş. Aslında tabii bu sistem bir data center'da, yani bir çeşit cloud sisteminde yaşadığı için kısmen göklerden alıyormuş da diyebiliriz ama sonuçta bir yapay zeka ile iletişim kuruyormuş. Hani meşhur Turing testinde vardır ya, bir makinenin zekasını test etmek için onu böyle bir perdenin arkasına yerleştirme fikri. Eğer onunla konuştuğunuzda sizin insan olduğuna ikna edebiliyorsa kendisi, tam anlamıyla bir yapay zekadan söz edebiliriz demişti Alan Turing. Şimdi burada bırakın insan olduğuna, yapay zeka kendisinin Tanrı olduğuna inandırıyor Gökhan'a. Her şeyi gören, her şeyi bilen bir varlık. Günümüzde teknoloji şirketlerinin sahip olduğu en büyük güç bu. Bilgi. Hakkımızdaki hemen her şeyi biliyorlar. Ben bu bölümü izlerken daha önce yaptığım 2 video aklıma geldi. Biri daha yakın zamanda çektiğim OpenAI'nin kurucusu Sam Altman'la ilgili olan video. Sam Altman'ı neden kovdular başlığıyla. Şu anda en gelişmiş yapay zeka şirketlerinden biri olan OpenAI'nin kurucularına şöyle bir bakalım. Bu kadro ChatGPT'yi geliştirmişti. Şimdi de dizideki yapay zeka Kubra'yı geliştirenlere bir bakın. Bunlara sonradan 4. bir kişi daha ekleniyor. OpenAI'deki 4 kişi ve Kubra ekibindeki 4 kişi. Şimdi olaylar böyle çok sıcak olduğu için ben bir yandan izlerken bir yandan da işte OpenAI'daki bir takım benzerlikleri görmekten kendimi alamadım. İzlerken sürekli bunlar arasında bağlantılar kuruyorum. Öyle büyük resmi falan görmeye çalışıyorum. Bir uyanış, bir çeşit epifani yaşıyorum. Ama tabii bu imkansız. Çünkü kitap da dizi de Sam Altman'ın kovulmasından önce yazılıp çekilmiş. Dolayısıyla benim yaşadığım şey bir epifani falan değil. Bir apofeni. İlgisiz şeyler arasında anlamlı bağlantıları algılama eğilimi. Biz insanlar biraz böyleyiz işte. Bir sürü zayıf noktamız var. Ve bu noktaları kullananlar bizi rahatlıkla manipüle edebilir. Etti de. Daha önce yaptığım o diğer 2. video tam da bununla ilgiliydi. Cambridge Analytica skandalı. Neydi bu skandal? Hatırlamak için ChatGPT'ye bir soralım. Cambridge Analytica skandalı, veri madenciliği ve siyasi kampanyalarda manipülasyon iddiaları ile ilgili bir olaydır. Cambridge Analytica bir veri analizi şirketidir ve şirketin Facebook kullanıcılarının kişisel verilerini izinsiz bir şekilde topladığı ve bu verileri siyasi kampanyalarda kullanmak üzere kötüye kullandığı iddia edilmiştir. Bakın dizide Kubra adlı yapay zekayı geliştirenler ne diyorlar? Çalışanlarınızın, tüm müşteri kitlenizin size bir profilini sunacak. Cambridge Analytica tam da böyle bir şirketti. Cebimizde taşıdığımız telefonlar artık başlı başına bir veri toplama merkezi gibi. Orada yüklü sosyal medya uygulamaları o kadar gelişmiş algoritmalara sahip ki sizi sizden daha iyi tanıyor. Bunu ben demiyorum. Cambridge Analytica'nın kurucusunun sözleri bunlar. Her bir insan hakkında 4500'den fazla veri noktasıyla profilleme yapıyoruz diyorlar. Sizi annenizden bile daha iyi tanıyoruz. Yani sosyal medya hesaplarını takip edecek, işte neler paylaşıyorlar, arkadaş çevreleri kim, politik görüşleri ne? İşte böylesine güçlü bir profillemeyi bundan 5-6 yıl önce bile yapabiliyordu zaten pek çok platform. Artık buna bir de yapay zekanın gücü eklendi. Bu öyle bir güç ki insanların yazdıklarını, söylediklerini, davranışlarını gerçek zamanlı olarak analiz edip bir sonraki adımda ne yapabileceklerini kestirebiliyor. Bakın 4 yıl önce henüz ChatGPT bile ortada yokken jeneratif yapay zekanın henüz böyle alfa aşamasında olduğu bir dönemde bir deneme yapıp yayınlamıştım. O zamanlar henüz Türkçe desteği olmadığından İngilizce olarak Mevlana'dan bir dize verip gerisini yapay zekanın tamamlamasını istemiştim. Ve o da son derece inandırıcı bir şekilde bu dizelere kendi yazdıklarıyla cevap vermişti.
Alın işte size Kubra ya da Kübra. Turing testini geçip size kendisinin bir makine olduğunu hissettirmeden inandırıcı bir şekilde konuşabiliyor. Sizi manipüle edebiliyor. Hadi bizler bu konuda biraz daha bilinçli, okuyan, araştıran insanlar olarak kabul ediyoruz kendimizi. Belki bunları bildiğimiz için kısmen aklımızı, fikrimizi koruyabiliriz gibi geliyor bize. Ama artık herkesin cebinde bulutla bağlantı kurabilen cihazlar var. İstanbul'un arka sokaklarında bir oto tamircisinde çalışan bir çırak bile böyle bir potansiyelle karşı karşıya. Artık onun gibi kişilerin aklına bile bir rot balans ayarı yapılabiliyor. İşte teknolojinin potansiyel olarak olumsuz etkisi de böyle ortaya çıkıyor. Kalbinin sesini dinle. Doğruyu o söyler sana. Kalbinin sesini dinle, değil mi? Aman dikkat, yapay zeka insanların sonunu getirebilir diye konuşanları duydukça aklınıza sadece Terminator tipi robotlar gelmesin. Yazıyla, sözle, kelimelerin gücüyle sizi manipüle edebilen yazılımsal botlar daha tehlikeli olabilir. Hristiyanlar için geliştirilen bir yapay zeka uygulaması kullanıcıların Jesus Christ'la yani İsa'yla yazışmasını sağlıyor. New York'ta bir haham sinagogda yaptığı konuşmaları artık yapay zekaya yazdırmaya başladı. Yani AI bu dizideki o kulübenin içinde vahiy gibi gelen mesajları gönderebilme kapasitesine çoktan kavuşmuş durumda. Madem öyle şimdi o kulübeye geri dönelim. Çünkü aslında hepimiz elimize o küçük makineleri alıp da sosyal medyaya girdiğimizde bir anlamda kendi izole mağaramıza çekilmiş oluyoruz. Kendi sosyal balonumuzun içine. Bizi çok iyi tanıyan algoritmalar duymak istediğimiz şeyleri kulağımıza fısıldıyor. Önümüzde cılız bir ateş gibi parlayan telefonlarımızın ekranında görmekten hoşlanacağımız şeyleri bize gösteriyor. Orada daha fazla zaman geçirebilmemiz için bizi manipüle ediyor. Aklımızın ayarlarıyla oynuyor. Sen farklısın diyor. Sen süpersin. Sen seçilmişsin, sen semavisin. Ama duyup gördüğümüz bu şeylerin ne kadarı gerçek? Platon'un mağarasındakiler gibi hakikatin sadece gölgeleriyle muhatap oluyoruz. Evet, hepimiz gerçekten farklıyız. Evet, hepimiz önemsenmek, hepimiz seçilmiş birer birey olmak istiyoruz. Bu isteklerimiz inançlara, inançlarımız da ortak bilinçlere dönüşüyor. Ve işin tuhafı artık yepyeni bir bilinç türüyle karşı karşıyayız. Üçüncü türden bu yakınlaşmalar bazılarımızın aklıyla oynayacak. O yüzden bu küçük kulübelerimizin dışında daha gerçek ve daha büyük bir ateş olabileceğini hiçbir zaman unutmamamız lazım.